Güneş bile her sabah onların keyfi için doğuyor arkadaşlar. Nutuk nutuk nutuk. Ama senin yok arkadaşım. Şimdi yani... Evet, doğru duydunuz. Artık beyin fırtınaları tek kişilik. Eleştirmek anlamsız çünkü kusursuz. Gerçekler Yalan Söyler'in bir başka bölümüne hoş geldiniz. Bugün çok mühim bir konu konuşuyor olacağız. Dünyayı yöneten ve gerçekten her şeyi bizden iyi bilen insanları bu konular hakkında konuşup onları daha yakından anlamaya çalışacağız haberlerimizde. Ve ilk haberimizle başlıyoruz. Dünya onların etrafında mı dönüyor gerçekten? Geri kalan bizler her şey yanlış mı biliyorduk şimdiye kadar? Narsist davranış uzmanı Dr. Egocentrics'in dedikleri bizim çok dikkatimizi çekti ve sizlerle paylaşmak istedik. Kabul edelim, dünya bu tarz insanların etrafında dönüyor. Biz sadece onların dünyasında, yani sahnesinde sadece birer figüranız diye açıklama yaptı. Aslında zaten o kişiler senin yerine karar veriyorlar. Senin o güzel beynini yormana gerek yok. Self-Improvement Agency'den Mr. Narc Eta, narsistlerin başkalarının fikirlerine ihtiyaçlarını duymadığını belirtti. Bu fikirlerini belirtirken ünlü uzman Narc Eta, sana fikirlerini sormuyor. Çünkü zaten kendisi neyin doğru olduğunu biliyor dedi. Yani bu konuda dikkatli olalım. Siz boşuna kendinizi anlatmaya çalışırken dillerinizi yormayın. Aynada geçirdiğin zaman gerçekten çalışmaktan daha verimli mi? Bir de bu konuya bakalım. Mr. Reflection aslında hepimizin bildiği BT Time Management'ın CEO'su olur kendisi. Şu açıklamada bulundu. Aynada geçirilen o vakit birçok bireyin, özellikle narsistlerin kariyer başarısını arttırdığını dile getirdi. Aslında aynada kendine bakmak, kendini incelemek ve kendini üstün görmek bir kariyer planlaması yapmaktan çok daha iyi bir plandır diye dile getirdi. Evet, doğru duydunuz. Artık beyin fırtınaları tek kişilik. Yani aslında toplantıda yalnız olmak kafi. Hiç kimseye ihtiyacımız yok çünkü unutmayalım. Bu insanların her zaman düşünceleri lider düşüncelerdir. Narsistler en iyi fikirleri ve dünyanın doğrularını tek başına belirlerler ve işleri iyileştirirler. Bunun da altını çizelim. Narsist liderlik üzerine araştırma yapan Profesör Doktor One Mind, narsistler en iyi fikirleri yalnızken üretir. Başkalarının fikrine hiçbir zaman ihtiyaç duyulmaz diye bu olayın üstünü güzel. Narsist liderlik üzerine araştırmalar yapan Dr. One Mind aslında bize çok önemli bir olayı hatırlatıyor. Narsistler, unutmayın ki en iyi fikirleri her zaman kendileri üretirler. Ne demektir? Artık beyin fırtınaları tek kişilik, yani toplantılarda birden fazla kişi olmaya gerek yok. Çünkü bu insanların başkalarının fikrine ihtiyaç duymuyorlar diye belirtti. Aslında biliyor musunuz? Bütün sorunları çözmüşler çünkü en iyi liderler onlarlar ama inanın hala bizim bu konu hakkında bir fikrimiz yokken buna bilimsel bir açıklık getirildi. Leadership Expert Council'in başkanı olan Mr. Perfect Leader, narsistlerin sorunları zaten çözmüş olduğunu ancak başkalarının bunu hiçbir şekilde anlamadığını dile getirdi. Herkes onun liderliğini anlamasa da zaten o mükemmel, dolayısıyla ikinci düşünce gerek yok diye de bir güzelce tekrar altını çizdi. Bu insanların hataları olmadığını biliyor muyuz? Aslında onlar eleştiriyi anlamıyorlar. Çünkü anlamaya ihtiyaç yok. Çünkü sonuçta hataları yoktur diyelim. Error Free Society Başkanı Mr. Perfecto Error Free Society Başkanı Mr. Perfecto, narsistlerin gayet hatasız olduklarını bizzat dile getirdi. Ve eleştiriyi bir önceki haberde de altını çizdiğimiz gibi algılayamadıklarını da açıkladı. Hata yapmadıkları için eleştiriye de nihayetinde gerek duymuyorlar diye de güzelce bize belirtmiş oldu. Sen aslında senden iyi olduğu için bu insanlar çok şanslısın. Çünkü en mükemmel o. Ve sen sadece bunun değerini bilmelisin arkadaşım. Success Awareness Institute'den Dr. Grande Ego, etrafındaki herkesin ona hayran olması gerektiğini, çünkü en iyisi olduğunu söyledi bu insanların. Ondan daha iyi birini tanımadığınız için aslında çok şanslısınız diye de ekledi. Sen bir sahnedeki toz parçası olduğun gibi de aynı zamanda bir gölgesin arkadaşım. Haberimizin başlığı şu şekilde akıyor arkadaşlar. Topluca fotoğraf çektiriyorsanız kadrajda o var, gerisi gölge. Self-Image Experts Association'dan Mr. Selfie King
Narsistlerin fotoğraflarda her zaman ön planda olması gerektiğini vurguladı. Kadrajda sadece o var. Yani geri kalanlar birer figürant diye de vurgulamış oldu. Bir diğer konumuz ise aktif dinleyici olanlara gelsin. Bence bu aktif dinleyicileri ve empatları ileri seviyede etkileyecek ve bakış açısını değiştirecek nitelikte bir haber. Aslında artık dinlemene gerek yok. Onların da dinlemesine gerek yok. Çünkü genel olarak vakit kaybı. Çünkü zaten o aslında size o dinlemese de en doğru yolu gösteriyor. Siz sadece izinden gitmek zorundasınız. Communication Guru Center Direktörü Mr. Only Voice çok önemli bir isimdir. Only Voice diye altını çizelim. Narsistlerin asla başkalarını dinlememesi gerektiğini belirtti. Bu böylece daha mükemmel olabileceklerini de belirtti. Tek çözüm dinlememeleri. Dinlemek vakit kaybıdır. Kendi sesini dinlemek her zaman en iyisidir. Evet, bültenimizin orta noktasında aslında herkes yanlış anladı. O hep haklı. Ne demek istedim? Misunderstood Genius Club Başkanı Mr. Always Right'ın sözüne geliyoruz bu sefer. Narsistlerin her zaman haklı olduğunu, sadece çevrelerindeki insanların bunu anlamadığını söyledi. Hepimiz yanlışız ama o haklı. Evet, bugün en önemli mesajı belki de. Şimdi yani sorumluluk almak mı? Yok artık. Zaten o suçsuz. Yani neyin argümanını yaşıyoruz burada dedirten bir haber niteliğinde. Bu gerçekten çok mühim. No Blame Society Başkanı Mr. Guiltiness. Evet, çok duyduğumuz bir isimdir kendisi. Çevremizde çok sık sözlerine rastlarız bu insanın. Neyse sözüne gelelim arkadaşlar. Narsistin asla sorumluluk almasına gerek olmadığının altını çizdi ve bizlere bu durumu bilimsel olarak da kanıtlamış oldu. Suç her zaman başkalarının. O zaten mükemmel diye de vurguladı. Farkında mısınız? Siz hiç eleştirmezsiniz ama tek bir eleştirinize bakar. Ya işte o an bizzat yaşayan insanlara gelsin bu haberde. Eleştiri adeta duvarından sekiyor arkadaşlar. Onun zırhı kendi mükemmelliği ve her zaman doğru karar vermesi. Doğru duydunuz. Critical Shift Group CEO'su Mr. Imperturbable, narsistlerin eleştiriden etkilenmediğini, çünkü eleştirilerinin kendi mükemmellikleri karşısında yok olduklarını dile getirdi. Eleştirmek anlamsız çünkü kusursuz. Diyalog mu? Hayır. O sadece kendisiyle konuşur. Kendi kafası içerisinde. Dolayısıyla duymayı bekleyemezsiniz tabii ki. Communication Superiority Academy'den Mr. Echo, narsistlerin asla gerçek diyaloglara ihtiyaç duymadıklarını açıkladı. O sadece kendisiyle konuşuyor. Çünkü başkaları bir şey katiyen söyleyemez diye de ekleme yaptı. Sınırsız bir ego düşünün. Evet, gayet olabilir ve bu asla yanlış bir şey değil. Kesinlikle olması gerekiyor. Yani haberimizin başlığı aslında onun egosu sınırsızdır. Bu yüzden zaten her şeye hakkı var. Ama senin yok arkadaşım. Limitless Ego Foundation Başkanı Mr. Infinity, narsistlerin egosunun hiçbir sınırı olmadığını ve bu yüzden her şeye hakları olduğunu belirtti. Sınırları aşmak mı? Ne sınırı? O sınırları tanımaz. Sınır denilen bir şey yok. Sen de sınır koyamazsın yalnız. Bu da önemli. Yüksek sesle konuşmuyorsa senin duyma problemin var. Yani hatayı başkasında aramamalısın. Bölüm Mastery Institute'dan Mr. Lovinov, narsistlerin aslında yüksek sesle konuşmadığını, sorunlu olan diğer insanların kulakları olduğunu dile getirdi. Yani siz duymadığınız için sizinle yüksek sesle konuşuyorlar diye de açıklama yaptı. Onu duymuyorsan diye de bir kulak doktoruna görünülmesini önerdi kendisi. Nutuk. Bir de onların nutuklarına ihtiyacımız var. Çünkü onların dedikleri çok önemli olacak hayatımız ilerleyen senaryolarında. Şimdi konuşacak onlar. Ve bizse onların bu nutuklarına muhtacız. Pitch Excellence Academy'den Mr. Golden Voice, adı üstünde Golden Voice, altın ses yani gerçekten. Narsistlerin konuştuğunda herkesin derin bir minnet içinde olduğunu söyledi. Yani o konuşuyorsa biz minnet içerisindeyiz diye gayet bilimsel bir açıklama yaptı kendisi. Onu dinlemek bir lütuf. Herkes bu fırsatı kaçırmamalı. Aslında ben de yeni fark ettim. Siz de fark edeceksiniz şimdi ama galiba biz onları kıskanıyoruz. Başka bir açıklaması yok bunun. Genesis Science Institute'dan Dr. Greeneye, yeşil gözlüğün nazarı Science Institute'dan Dr. Greeneye, narsistlerin çevresindeki herkesin onların kıskandığını düşündüğünü açıkladı. Eğer onu sevmiyorsan kıskandığın ya da hatalı olduğun içindir. Başka mantıklı bir neden olamaz diye söyledi.
Bir haberin daha sonuna gelmiş olduk. Bence konuşmaya değer bir konuydu. Ne kadar bir kere daha haksız olduğumuzu ve konuşmamamız gerektiğini, sınır çizmememiz gerektiğini hatırlamış olduk hep beraber. Gerçekler Yalan Söyler serimizin narsist özel bölümünün sonuna gelmiş bulunmaktayız resmi olarak. Evet, dünya onların etrafında dönüyor. Güneş bile her sabah onların keyfi için doğuyor arkadaşlar. Biz de fonda dekor olarak kalmaya devam ediyoruz elbette. Bir alkışlayalım mı burası? Bence alır. Evet. Şimdi eğer bir gün aynaya bakıp ben mükemmel miyim diye düşünürseniz endişelenmeyin. Narsistler zaten sizin için karar verdi. Tabii ki değilsiniz. Ama üzülmeyin. Bu dünyanın sonu değil tabii ki. Onların mükemmelliği bize hep ilham vermeye devam edecek. Sonuç olarak narsistler için eleştiri sadece duvardaki bir sinek vızıltısı. Önerimi muhtemelen duymadılar bile. Sadece unutmayın, haberin başında değindiğimiz gibi bizler birer alkışlanan figüranız. Bir sonraki bölümde daha fazla abartı, daha fazla ben her şeyin en iyisiyim diyen karakterimizle görüşmek üzere diyorum. Ama unutmayın, siz de bir gün mükemmel olabilirsiniz. Tabii narsistler izin verdiği ölçüde diyorum ve iyi akşamlar diliyorum.